Beni sokaklarda say. Sen beni sokaklarda say. Herkese merhaba. Sen Beni Sokaklardan Say'a hoş geldiniz. Ben Servet. Bu videoda Türkiye'de takip etmeniz gereken 35 yaş altı 10 sanatçıyı konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Listenin 10 numarasında Sebahat Karcı var. Namı diğer Sep Stüdyo. Bir istisna yapmış olabilirim. Çünkü Sebahat'in yaşından çok emin değilim. Ancak bu listede olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaptığı işlerin bir kısmı tasarım mı yoksa sanat mı tartışması yaratabilecek bir flulukta. Bu anlamıyla bile ben sanatçının listede olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neye tasarım diyoruz, ne zaman sanat oluyor, bu tartışmayı yaptırdığı için bile işleri çok kıymetli. Ve elbette bazı işleri çok açık bir şekilde daha ticari alanda gördüğümüz işler, tasarımlar hatta. Ama öyle olsa bile ben kendisinin ticari alanda var oluyor olmasını değerli buluyorum. Sanatçı ayrıca sürdürülebilir malzemeler kullanıyor ve bu sürdürülebilirliği sadece malzemenin kendisinden dolayı değil, aslında o nesneyle kurduğumuz ilişkiyle alakalı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu noktada sürdürülebilirlik kavramının da bence çerçevesini genişletiyor ve bu anlamda önemli buluyorum kendisinin yaptığı işleri. Özellikle sahne dekorundan set dizaynına, büyük yerleştirmelerden kağıt enstalasyonlara ya da küçük işlere birçok farklı ölçekte işi var. Dolayısıyla kendisini mutlaka takip etmenizi öneririm. Listenin 9 numarasında Pamir Yıldıran var. Kendisi çok genç bir ressam. Bu yıl Marmara Üniversitesi'nden mezun oluyor. Ben kendisini ilk defa, yani işlerini ilk defa Şahika'daki pop-up sergisinde görmüştüm ve gördüğüm an kim bu diye düşünmüştüm gerçekten. Çünkü işlerinin çok net bir tarzı var. Bu kadar genç bir yaşta bu kadar net bir tarza sahip olmak gerçekten çok zor. Bir o kadar da önemli bir şey. Dolayısıyla ben kendisinin mutlaka takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir potansiyeli var. Genelde resimlerinde çok böyle renkli, karmaşık ve girift bir dil görüyoruz. Bununla beraber kullandığı temalarda da beden, kimlikler ve queerness gibi temaları ele aldığını görebiliyoruz. Ne var ki sanat piyasası, yani full time bir sanatçı gibi düşünürsek sanat piyasası biraz zor. Dolayısıyla Pamir'in umarım başka bir şey yapmak zorunda kalmadan sanat üretebileceği bir kariyeri olur. Gerçekten bunu çok isterim. Çünkü görüyoruz, yani orada bir yetenek var, orada bir düşünce var ve gerçekten daha önce görmediğimiz bir yapıyla bunu bize sunuyor. Dolayısıyla uzun soluklu bu alanda, sanat alanında görmek isterim kendisini. Listenin 8 numarasında Emre Tura var. Kendisi bir ressam. Emre Tura'nın işleri bence çok güçlü. Ben kendisini bir arkadaşımın tavsiyesiyle görmüştüm ve işleri gördüğüm an gerçekten çok az sanatçıda rastlanan bir duygu yoğunluğu yaşadığımı hatırlıyorum. Yani Edward Hooper'daki o yalnızlık hissi ilk ve en güçlü hissettiğim histi mesela. Onu çok net söyleyebilirim. Sanatçı biraz daha yalnızlık ve sonsuzluk gibi temalar üzerine çalışıyor. Özellikle siyah beyaz işleri bence bu anlamda çok güçlü. Geometrik alanlar kullanması ve tek bir figür aslında kullanıyor olması inanılmaz güçlü bir etki yaratıyor. Bu bağlamda mutlaka sanatçının işlerini görmenizi tavsiye ederim. Ve bence işlerin bir yanı da çok sinematik. Yani eğer ben bir yönetmen olsaydım kuvvetli muhtemel kendisinden ilham alırdım. Çünkü gerçekten bir evren yaratıyor kendi resimlerinde ve bu evrenin içerisine dahil olabiliyoruz aslında. Dolayısıyla bence bu yarattığı sinematik evrenle de gerçekten güçlü işleri var diyebilirim.
Bir sonraki sanatçı Murat Palta. Kendisi bir grafik sanatçı ve illüstratör. Kendisinin güçlü bir mizahı var ve bu işlerine çok net yansıyor. Murat Palta Osmanlı, aslında geleneksel Osmanlı sanatıyla modern konuları ya da daha pop diyebileceğimiz konuları iç içe geçiriyor. Yani geleneksel bir teknikle günümüz modern konularını resmediyor diyebiliriz. Bu hibrit çalışmadan da gerçekten çok kendine has ve eğlenceli bir anlatı çıkıyor. Özellikle bazı sosyal medya mimlerini, sinema tarihi için önemli filmleri ve kimi çizgi filmleri onun işlerinde görebiliriz. Bu yönüyle de aslında güncel mevzularla ilgili bir kara mizah yaptığını da söyleyebiliriz. Bence böyle bir yanı da var işlerinin. Yani sadece ben pop modern bir konuyu aldım ve bunu Osmanlı tarzında yapıyorum, çiziyorum gibi değil de bunun bir metod olarak aslında altında güncele dair bir eleştiri barındırdığını da görebiliyoruz. Ki bence bu yönüyle zaten çok daha değerli oluyor yaptığı işler. Birçok markayla işbirliği yapıyor. Bu anlamda daha önce İstanbul Film Festivali'nin bir afişini yapmıştı. Yanılmıyorsam 2018 olması gerekiyor. O zamandan beri kendisini takip ediyorum ve yaptığı işleri gerçekten beğeniyorum. Dolayısıyla sizlerin de takip etmesini isterim. Ve 6 numarada Katerina Grigorenko var. Kendisi multidisipliner bir sanatçı. Yani çok yönlü bir sanatçı. Ben kendisini daha önce büyük enstalasyonlarıyla biliyorum. Tekstil ürünleri, yani aslında kumaş, iplik gibi ürünleri kullanarak yaptığı eserleri, heykelleri biliyorum. Ama bu videoyu yaparken şöyle bir neler yaptığına baktığımda sesle çalışmaya başladığını gördüm. Bununla beraber yapay zekayı ve modellemeyi kullandığını gördüm. Bunlar da beni kendisini takip etme konusunda daha çok heyecanlandırdı. İşlerinde genellikle toplum normlarını bir kenara bırakıp kendi normlarını yarattığını görüyoruz. Bu yönüyle de aslında kendi dünyasına bizi davet ediyor diyebilirim. Aynı zamanda sanatçı kendi rüyalarında gördüğü yaratıkları kimi zaman resmediyor, kimi zaman 3 boyutlu hale getirip çalışıyor. O yüzden beni her zaman meraklandıran bir sanatçı. Şu anda Zilberman'ın genç, yeni, farklı sergisinde yer alıyor. Kendisinin işini orada da görebilirsiniz. Ve geliyoruz listenin 5 numarasına. Esra Şimşek. Kendisi bir fotoğraf sanatçısı, aynı zamanda ressam. Sanatçının işlerinde daha çok yeni bir mekan arayışı göze çarpıyor. Özellikle kullandığı geometrik formlarla bunu yaptığını görüyoruz. Bu bağlamda da Bauhaus ekolünden etkilendiği çok açık. Aynı zamanda fotoğraf işlerinde de daha çok günlük hayattan kareler, anlar var. Ben özellikle siyah beyaz fotoğraflarını daha etkileyici buluyorum. Belki bu benim siyah beyazı daha çok seviyor olmamla da alakalı olabilir bu arada. Daha önceki işlerinde bellek çalışırken şu an daha çok doğa ve mekan gibi konulara yöneldiğini görüyorum. Ne var ki sanatçının teknik yanı çok güçlü olsa da kendisinin çok görünür olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu yönüyle de bana edebiyatta biraz tezer özlüğü hatırlatıyor. Kendisinin o varoluşsal ve kırılgan tarafı Türkiye'deki sanat piyasasıyla çok eşleşmiyor diye düşünüyorum. Bu yüzden kendisini hemen her yerde görebilirsiniz diyemiyorum maalesef. Ne var ki mutlaka takip edilmesi gereken ve daha çok yerde görmemiz gerektiğini düşündüğüm bir sanatçı. 4 numarada Kiki Cicinaş var. Kendisi bir drag queen, performans sanatçısı ve ressam. Kiki Cicinaş'ın işlerinde odaklandığı konular daha çok beden, kimlikler, aile ve varoluşsal aslında temelli konular. Bu bağlamda da dışa vurumcu bir yanı var diyebilirim. Batı medyasından alışık olduğumuz sadece lip sync yapan, dans eden ve makyaj yapan drag queenlerden daha farklı bir performans anlayışı var. Biraz daha progresif bir yerden, biraz daha
sarkastik ve mizahi bir yaklaşımı var. O yüzden mutlaka performanslarını görmenizi tavsiye ederim. Bununla beraber yaptığı resimlerde de aslında o içine sığamadığı toplumun bıraktığı etkiyi görüyoruz. Bu bağlamda da tıpkı Pamir'de olduğu gibi, Pamir Yıldıran'da olduğu gibi çok net bir tarz var. Çok kendine has bir tarzı var. Ve bu tarzla beraber sizi polarize ediyor. Yani ya işlerini çok beğeniyorsunuz ya da işlerinden nefret ediyorsunuz. Arada kalmak gibi bir şansınız bence yok. Çünkü resimlerinin bazıları çok tamamlanmamış, yarım gibi dursa da yarattığı o etkiyle bir fazlalık var. Çok fazlaca bir durum var ortada ve bu gerçekten rahatsız edebiliyor bazen izleyiciyi. Yarattığı canavar personasıyla resimlerinin de paralel olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda da aslında ayrı disiplinlerde sanat icra etse de hepsinin bir bütün olduğunu söylemem mümkün. Ve geldik top 3'e. 3 numarada bir ikili var. Listedeki tek ikili Ertuğrul Güngör ve Faruk Ertekin. Bu ikili çini ve seramik alanında işler üretiyor. Kendilerini ben ilk defa Şişli'deki sanat fuarında görmüştüm. Birçok galerinin katıldığı bir fuardaydı ve orada çok dikkatimi çekmişti yaptıkları işler. Çünkü aslında geleneksel çini tekniğini, seramik tekniğini kullanıyorlar. Ama içerdikleri konular çok ilginç gelmişti bana. Aslında çok alışık olmadığımız geleneksel Çin sanatında görmediğimiz temaları, figürleri onların işlerinde görüyoruz. Bir yandan da Çin'i tekniğine biraz resim gibi yaklaşıyorlar aslına bakarsanız. Standart Çin'deki o iki boyutluluk ve dekoratif mantıktan çıkıp biraz daha sanki tuvalmiş gibi de Çin'i kullanıyorlar. Ve biraz da tekniğin o spontane haline, tesadüfi haline izin veriyorlar. Bence bu da onların yaptığı işleri çok sürprizli kılan, onlar için bile bence sürprizli kılan bir unsur. Bu ikiliyi şu anda Anna Laudel'de görebiliriz. İkilinin bazıları için işleri fazla dekoratif olabilir. Bu tartışmaya açık bir konu elbette. Ancak günün sonunda yaptıkları şeyin çok genç, çok dinamik ve çok modern olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. 2 numarada karşımıza Nisan Ak çıkıyor. Muhtemelen birçoğunuzun bildiği bir isim. Eğer bilmiyorsanız kendisi bir orkestra şefi. Nisan Ak erkek dominasyonunun bu kadar fazla olduğu bir sektörde, bir sanat alanında kadın olarak zaten bence takip edilmeyi ve takdir edilmeyi fazlasıyla hak eden bir insan. Kendisi klasik müziği çok sade, yalın bir dille anlatıp olabildiğince herkese yaymaya çalışıyor. Amerika ve Türkiye arasında gidip gelen bir kariyeri var bildiğim kadarıyla. Geçenlerde kendisinin söylediği şöyle bir şey beni çok şaşırtmıştı. Eğitimi boyunca erkek bir birey tarafından yazılmayan hiçbir konçerto ya da senfoninin öğretilmediği, bu yüzden aslında yer aldığı sahnelerde kadın bestecilerin de aktivizmini yapıyor denilebilir. Kendisini YouTube kanalı başta olmak üzere birçok mecradan takip edebilir ve destekleyebilirsiniz. Kendisi gerçekten Türkiye için de bence önemli bir figür. 1 numara Nova Norda. Kendisi bir müzisyen. Nova Norda hem sözlerini hem de müziğini kendi yapan bir sanatçı. Bu yıl kendisinin bir albümü çıktı. Bu yüzden de biraz torpil geçmiş ve 1 numaraya kendisini almış olabilirim. Nova'nın müziği çok kendine has. Özellikle sözlerinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Nova Norda'nın sözlerinde özellikle son albümde hissettiğim çok filtresiz ve çok içeriden duygular görebiliyoruz. Bu da bence onun müziğinin güçlü olmasının en büyük sebeplerinden biri. Bir yandan da Nova'yı ilk dinlediğim günle son gittiğim konseri arasındaki gelişim beni inanılmaz şaşırtıyor, ilham veriyor ve hatta heyecanlandırıyor. Çünkü o konserde sözlerle ve müzikle gelen beraber olma hali ve bunun dalga dalga yayılması inanılmaz bir büyü. Gerçekten bu anlamıyla bana çok fazla ilham veren bir isim. Bu sebeple de kendisini birazcık dediğim gibi kıyak geçip 1 numaraya almış olabilirim. Bununla beraber kendisinin bir koleksiyonu var. Giyim, tişört, aksesuar gibi ürünler sattığı Norda.co
Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Bu koleksiyondan da kendisine ait, kendi tasarladığı ürünleri ya da ekibiyle diyebilirim, emin değilim kimin tasarladığından. Ekibiyle beraber satışa sunduğu ürünleri bulabilirsiniz. Nova için tek başına bir video bile yapabilirim aslında. Çünkü benim hayatıma garip bir biçimde dokundu. Bu yüzden bana her zaman ilham veren isimlerden biri. Umarım takip ederseniz size de ilham olur, sizi de güçlendirir, sizi de o bahsettiğim community'nin içine davet ve dahil eder. Benim için gerçekten önemli bir karakter. Türkiye'deki sanat piyasası maalesef gençler için çok kucak açan, çok fazla fırsat veren ve şefkatli bir piyasa değil. Dolayısıyla ben bu videoda 35 yaşın altında 10 tane sanatçıyı listeledim. Biliyorum çok daha fazla isim var. Görülmeye, duyulmaya, izlenmeye değer. Dolayısıyla lütfen onları yorumlarda yazın. Siz onlardan biriyseniz mutlaka yaptığınız, ortaya koyduğunuz işi görmek, duymak, dinlemek, bir yerlerde eğer mümkünse deneyimlemek isterim. Sen Beni Sokaklardan Sayın bu bölümünün sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Başkalarına ve kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.